Selam, işsiz sohbetlere hoş geldin. Ben Büşü. Neden işsiz sohbetler? İlk bölümü kaçıranlar için bir kere daha açıklayayım. Öyle felsefi bir nedeni yok. Dümdüz işsizim diye. Bu bölümde size cildimizi şu halden şu hale nasıl çevirebileceğimizi kolay bir şey, kolay uygulanabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer ilgileniyorsan lütfen videoyu kapatma. Önce bir de neden bu kadar taban tabana zıt bir konu seçtiğimi anlatmak istiyorum. Çünkü dedim ki ilk bölümde beni izleyen 8 abonemi çok üzdüm. Onun için birazcık kendimize bakalım. Zamanımız da var. Neden olmasın dedim ve bu bölümde içerik olarak Kore cilt bakımını seçtim. Ben bu cilt bakım rutinimi bir seneden biraz fazla zamandır aynen bu şekilde hiç değiştirmeden uyguluyorum. Videonun içerisinde de size ürünleri nasıl kullandığımı, neler yaptığımı, neler yapmadığımı anlatmaya çalışacağım. Umarım hepinize faydası olur ve umarım hepimiz böyle cam gibi, prenses gibi ciltlere kavuşuruz. Neden Kore cilt bakım ürünlerinden kullanmayı tercih ettiğimi birazcık anlatmak istiyorum. Çünkü bilmiyorum yani algısı o şekilde. Kore'de bir zaten cilt bakım kültürü ve cilt bakımının felsefesi var. Genellikle doğal olan ürünleri gerektiği kadar kimyasalla birleştirip ortaya böyle doğal hissettiren, iyi hissettiren ürünler çıkartıyorlar. Ben de bu sebepten yavaş yavaş böyle zaman içerisinde bütün ürünlerimi Kore cilt bakım ürünlerine değiştirmişim fark etmeden. Sonra bir anda bir baktım benim bütün cilt bakım rutinim Kore cilt bakımı olmuş. Neyse. Şimdi rutinimi tek tek anlatmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki benim cildim kuru ve hassas bir cilt. Yani her çeşitten cilt bakım ürününü kullanmaya pek de müsait değil ve kuru. Eğer cildiniz farklı bir yapıdaysa, yağlıysa, karmaysa vesaire bakım ürünleri farklı olabilir. Bu sebepten videoyu yine de referans alabilirsiniz. Beğendiğiniz ürün olursa cilt bakımınıza ekleyebilirsiniz ama uygulamadan önce kendi cilt tipinizi bilmenizde de fayda var. O zaman sabah rutinime geçiyoruz. Ha bir dakika. Sabah rutinime geçmeden önce baştan şunu söyleyeyim. Zaten bu anlatacağım ürünlerin hiçbir tanesi öyle sponsorluk ya da tanıtım adı altında eklediğim ürünler değil. Zaten 8 tane takipçim var. Böyle bir şey yapamam. Gerçekten size bir senedir uyguladığım cilt bakım rutinini ve kullandığım ürünleri göstereceğim. Zaten gösterirken de fark edeceksiniz çoğu bitmiş olacak ya da bitmeye yakın olacak. Umarım size de faydası olur. Çünkü gerçekten ben faydasını gördüm. Bunu söyledikten sonra sabah rutinime geçebiliriz. Sabahları ilk olarak cildime Core 6'in Low pH Good Morning Gel Cleanser ile temizliyorum. Bunun böyle jel gibi bir kıvamı var gerçekten. Böyle göstereyim size de. Ama böyle gerçekten jel gibi bir kıvamı var. Ve bunu böyle elimde suyla ıslatıp böyle iyice beyaz köpüğü çıkana kadar kullandıktan sonra ve cildimi foşur suyla yıkadıktan sonra böyle beyaz bir şekilde köpürüyor. Tabii beyaz görünüyor ellerim şu anda. Sonrasında ellerim değil. Bunu kullandıktan sonra yüzümü foşur iyice suyla yıkadıktan sonra kağıt havluyla. Gerçek tekstil havluyla değil. Sizin bile olsa tekstil havlu kullanmayacağız. Temiz kağıt havluyla yüzümü kuruluyorum. Çünkü yani havlu konusuna değinmek istiyorum biraz. Kendi havlunuzu bile kullanıyor olsanız bence havlu bakteri biriktiriyor. Ben ilk başlarda öyle yapıyordum. Kendi havlumu kullanıyordum. Her gün değiştiriyordum. Ama yine de böyle cildimdeki o iz görüntüsü falan gitmedi. Aksine onun bana faydası olmadığını fark ettim. Sonrasında kağıt havluya geçtim. Kağıt havluyla kuruyorum yüzümü. Ve faydasını gördüm gerçekten. Siz de bunu yaptığınızda böyle bir hafta içerisinde faydasını göreceksiniz. Cildinizi kurularken kağıt havlu kullanın. Yüzünüze tekstil havlu kullanmayın. Ben toner diyeceğim. Çünkü Koreliler bunu
toner diye satıyorlar. Ve tonikle aynı mantık aslında. Ben biraz araştırdım videoyu çekmeden önce. Toner ve tonik aslında temel onlarında aynı şey. Aynı işe yarıyor. Cilt pH'ini eşitlemeye yarıyor. Ve ya sadece böyle birazcık felsefi bir farklılık varmış gibi. Tonik biraz daha medikal kullanım. Toner biraz daha böyle doğal içerik çağrıştırıyormuş. O sebeple farklı seçiliyormuş. Ben toner diyeceğim. Çünkü toner diye satılıyor zaten. Isoi markasının Moisture Doctor Toner ürününü kullanıyorum. Bu ürünle karşılaşmam biraz tuhaf. Kore'ye seyahat ettiğimde böyle en son kendi kullandığım toneri bulamamıştım. Toniği bulamamıştım. Sonra böyle havaalanında bir tane Olive Young mağazası vardı ve girdim oraya. Orada çalışan kişiye sordum, dedim ki ben ne kullanayım? O da bana bunu söyledi. Bunu kullan dedi. O günden beri de bunu kullanıyorum. Türkiye'de de var. Bulunuyor. Bu arada hani ürünlerin fiyatları birazcık fazla gelirse falan diye söyleyeyim. Ürünler çok bereketli. Bir kere alıyorsunuz, 4 ay kullanıyorsunuz. 5 ay kullanıyorsunuz artık sizin kullanımınıza göre. Onun için bence hani çok yormuyor. Öyle söyleyeyim. Bu toner yüzü gerçekten nemlendiriyor. Bir de kokusu da güzel. Nasıl kullanıyoruz? Bunu çok az kaldı bu arada. İçinde neredeyse hiç yok. Döktükten sonra elimize böyle tuk 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 bu şekilde yüzümüzde böyle vura uyguluyoruz. Öyle pamuğa döküp böyle sürmek falan değil. Bu zaten yıkama işleminden sonra yüzün pH'ini düzenlemek için bir ürün. Neden vurarak uyguluyoruz? Yüzdeki kan dolaşımını hareketlendirmek adına vurarak uyguluyoruz ki daha iyi etki etsin. Sonrasında bu serumla devam ediyoruz. Bu Joseon Minyo ya da Beauty of Joseon ya da Joseon Güzeli diye çevirebileceğimiz markanın Glow Serumu propolis ve niasinamitliymiş. Valla ben herhalde bütün stokları ben bitiriyorum. Çünkü her şeyde kullanıyorum. Sabah rutinimde, akşam rutinimde, makyaj öncesi, primer olarak her şeyde kullanıyorum ve gerçekten ciltteki etkisini belki videoda da görebiliyorsunuzdur. Gerçekten cildi parlaklaştırmak üzerine bir etkisi var ve bunu primer olarak kullandığım makyajlarla bunu primer olarak kullanmadığım makyajlar arasında gerçekten fark var. Yani öyle bir trik de vermiş olayım size. Primer olarak da kullanılabilir. Bu aşamada tonerden sonra geliyoruz. Bunu böyle pıt 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 pıt. Yüzümüze böyle 5 damla. Ben 5 damla damlatıyorum. Pıt 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 pıt. Sonra böyle tuk 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 tuk. Aynı şey gibi. Toner gibi yayıyorum. Şimdi ben zaten eğer bunu yaptıysanız parladık böyle. Parlak parlak görünüyoruz ve nemli görünüyoruz. Cildimiz nemli görünüyor. Elde etmek istediğimiz şey bu. Yağlılık değil, kuruluk hiç değil, nemlilik. Sonrasında ve sabah cilt bakım rutininin en önemli parçasına geliyoruz. Bunu hiç aksatmadan yapmak için ben buradaki nemlendiriciyi çıkartıp onun yerine güneş kremi koydum. Yani ben sabah rutinimde hem güneş kremini hem güneş kremi olarak hem de nemlendirici olarak kullanıyorum. Evden çıkmadım. Hava güneşliydi değildi, mevsimdeydi hiç fark etmez. Her gün sabah güneş kremimizi sürüyoruz. Eğer böyle havanın sıcak olduğu bir mevsimdeysek, yaz mevsimindeysek, UV indeksi yüksekse o zaman bunu gün içerisinde de yeniliyoruz. Ama sabah rutinimizin en son hamlesi güneş kremi. Gerçekten güneş kremini alışkanlık hale getirdiğiniz zaman cildinizdeki değişimi göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Burada ne kullanıyorum? Yine Joseon Minyo yani Beauty of Joseon ya da Joseon Güzeli markasının Relief Sun Rice and Propolis isimli güneş kremini kullanıyorum. Bitmiş gördüğünüz gibi. Sürekli bunu kullanıyorum. Bittikçe yeniliyorum. En son hamle olarak artık serumumuzu da uyguladıktan sonra bunu yüzümüzün her yerine, göz kapaklarımız dahil, boynumuz, her yerimiz dahil olmak üzere iyice sürüyoruz. Ben ellerime de sürüyorum. Siz de yapabilirsiniz. Sonrasında sabah rutinimiz bitiyor. Ben şimdi bunu böyle uzun uzun anlattım ya. Anlatması daha zor. İnanın bana
Bunu uygulaması çok kolay. 5 dakikanızı falan alıyor. Bir de böyle alışkanlık haline getirdikten sonra her gün yaptığınızda 5 dakikanızı alacak ve kendiniz için bir şey yaptığınız, böyle kendinizle özel zaman geçirdiğiniz için de böyle modunuzu yükseltecek. Gününüz de daha iyi geçecek bence. Bir şans verin derim. Şimdi akşam rutini. Şimdi akşam rutini. Akşam rutininde de aslında ürünleri değiştirmemek, farklı ürünlere para vermemek adına ben temel olarak aynı ürünleri kullanmaya çalıştım. Birkaç tane farklılık var. Şimdi onlardan da size bahsediyor olacağım. İlk olarak şimdi akşam olduğu için makyaj yapmış olabiliriz. Makyaj yaptığımızda ilk sabah kullandığımız temizleyici biraz eksik kalıyor. Bu sebeple hem yağ bazlı hem de su bazlı 2 tane temizleyici kullanmamız gerekiyor. Yani akşam rutinimize şu balma başlayacağız. Bu Heymiş markasının All Clean balmı. Formülü böyle nasıl söyleyeyim size birazcık. Böyle beyaz bir göstereceğim. Beyaz bir krem gibi böyle kokusu güzel. Böyle bunu böyle sürdüğünüzde böyle yağlamışsınız gibi oluyor cildinizi. Yağ gibi görünüyor yani. Böyle yüzünüze sürdüğünüzde bütün makyajı çıkartıyor bu arada. Gerçekten makyaj temizleme konusunda aşırı iyi. Başka makyaj temizleyicisi kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunu yüzünüze sürdükten sonra öyle bir sürpriz var içinde. Eğer ıslatırsanız su değdiğinde gösteriyorum. Su değdiğinde hiçbir şey beyazlamıyor burada. Ben hep beyazlayacak diyorum ama su değdiğinde beyazlıyor. Bir dakika. Su değdiğinde böyle beyaz bir köpük halini alıyor ama şu an elimdeyken evet aldı. Böyle beyaz bir köpük halini alıyor su değdikten sonra. Böyle yüzünüzde onu beyaz köpük haline gelince böyle yayarak yüzünüzü temizliyorsunuz. Sonrasında da duruluyorsunuz. Çok kolay. Tabii ki yine kağıt havlu kullanacağız. Çünkü tekstil havlu kullanmıyoruz. Cildimizin iyi olması için. Kağıt havluyla cildimizi temizledik. Sonrasında Heymiş ile yüzümüzü temizledikten sonra yine aynı sabah kullandığımız Cortex markasının Low pH cleanser'ıyla bir kere yapıyoruz. Aynı rutine devam edeceğim. Sonradan değişecek. Yani aynı sabah kullandığımız Moisture Doctor toner ile yüzümüzü tok 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 yaparak güzelce tonerliyoruz. Sonrasında bu aşama değişik. Çünkü güneş kremi sürmeyeceğiz. Bu benim gerçekten çok arayıp da hayatım boyunca ilk defa yüzüme düzenli sürebildiğim tek krem. Onun için çok seviyorum. Umarım videom, video popüler olur ama umarım bunun fiyatı artamaz. Bu krem. Cortex markasının yine. Görünüyor mu? Bakayım. Evet görünüyor. Bu Cortex markasının Advanced Nail 92 All-in-One Cream diye ismi bu. Ee, bu kremi sürüyorum. Kıvamı nasıl? Kıvamı biraz tuhaf. Güzel ama yağlılık hissi bırakmıyor. Böyle ve çok bereketli bir ürün. Şöyle bir kıvamı var. Çok bereketli bir ürün. Gerçekten mesela bu elime aldığım bu parça bütün yüzümü ve boynumu nemlendirir yani. Öyle söyleyeyim. Bayağı gidiyor bir kere aldığımız zaman. Ve ben çok memnunum kremden. Değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. Sonra en son olarak bir tane göz kremim var. Ben bunu Kore'de bir oyuncak makinesinden yakalamıştım. Böyle. Ve Türkiye'de de aradım ama bulamadım. Ama yine de hani dürüst olmak adına bütün cilt bakım rutinimi paylaşacağımı söyledim. Çünkü bu da benim rutinimde. 2 tane tutmuştum var, ikiliydi. Bu son. Umarım yeniden bulabilirim. Umuyorum yani. Casco. Cihazco diye yazılıyor. Casco markasının Snail and Hyaluronic Acid göz çevresi kremini kullanıyorum. Gözümün çevresine ve kaşlarımın arasına da sürüyorum ben. Bunu kullanıyorum ve akşam cilt bakım rutinim genel olarak böyle. Şöyle bu kremi yerine koyabilecek bir şey bilmiyorum yani. Eğer varsa sizin aklınızda yorumlara bırakabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey paylaşacağım. Bazen böyle çok üst üste makyaj yaptığımda
stresli olduğumda ya da işte hava değişimi, uykusuz kalma gibi durumlarda böyle cildimin solgunlaştığını hissediyorum. O zaman ama yani böyle ayda 3 kereye falan denk geliyordur belki. Ayda 3 kere olmak üzere peeling yapıyorum. Peeling kullanıyorum. Hangi peelingi kullanıyorum? Yine Core6 markasının e, Low pH Good Night Soft Peeling jelini kullanıyorum. Bunu ne zaman kullanıyorum? Akşamları kullanıyorum. Hangi aşamada kullanıyorum? Makyajım varsa makyajı temizledikten sonra ikinci aşamadaki şu jel temizleyiciyi kullanmak yerine bunu kullanıyorum. Bunu atlıyorum peeling yapacağım zamanlarda. Sonrası yine aynı. Sonrasını değiştirmiyoruz. Serum uyguluyoruz. Aa, serumu anlatmayı unuttum. Serum uyguluyoruz. Toner uyguluyoruz ve nemlendirici uyguluyoruz. Sonrası aynı. Şimdi Şimdi mesele cilt olunca her şeyi dışarıdan halledemiyoruz sürerek. Birazcık da içeriden takviye gerektiğini düşünüyorum. Onun için size her gün düzenli olarak kullandığım takviyeleri göstereceğim. Ama bu hani bir ilaç tavsiyesi değildir. Ben böyle yapıyorum. Ben faydasını gördüm ve ben bunu cilt bakım rutinime ek olarak yapıyorum. Bu sebeple gösteriyorum. Tabii sizin sağlık durumunuz el vermeyebilir veya doktorunuza danışmanız gerekebilir veya bunu kullanamayabilirsiniz. Orasını ben bilmem. O kısmı size bırakıyorum. Ben sadece gerçekten bir yılda düzenli olarak kullandığım takviyeleri göstereceğim. Ne zaman alıyorum? Sabahları alıyorum. Neden? Bir nedeni yok. Hani sabah böyle uyanır uyanmaz hemen ilk suyumla birlikte o takviyeleri alırsam rahat ederim. Hani bunu hatırlayamam diye sabah seçtim. Ben sabah alıyorum. İlk olarak ben Möller's Omega 3 kullanıyorum. Biraz Türkiye'de pahalı. Eğer yurt dışına gidip oradan alma fırsatınız ya da birini aldırma fırsatınız varsa gerçekten böyle 1/3 fiyatına geliyor. Daha ve böyle daha büyük paketlerini alabiliyorsunuz. Öyle olursa daha hesaplı oluyor. Galiba ben de bu paket bittikten sonra başka bir markanınkini almak durumunda kalacağım. Çünkü yurt dışına gitme planım yok şu anda. Ailem için aldığım başka bir omega 3 markası vardı. Norwegian Health marka. Onlar gerçekten memnun kaldılar. Sanırım ben de onu kullanacağım. Onu da şöyle şuralara bir yerlere fotoğrafını falan bırakırım. Görürsünüz böyle göz aşinalığınız olsun. İlk başta omega 3 ile başlıyorum. Saçla alakalı sorunlarla için kullanmaya başladığım doktor tavsiyesi yani doktorun tavsiye ettiği bir vitamin vardı. Böyle içerisinde vitaminlerle birlikte bazı bitkilerin ekstreleri var. Onun da adı böyle Trico Plus. Bunu kullanmaya başladıktan sonra gerçekten çok ciddi faydasını gördüm. Hem saçımda hem cildimde böyle. Gözümle gördüğüm bir faydası olduğu için de rutinime ekledim ve sürekli kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Çok memnunum. Eğer bir aylığına bile bırakırsanız zaten fark ediyorsunuz. Yani ben fark ettim. Bir aylığına bile bıraksanız solgun görünmeye başlıyorsunuz. Onun için ben sürekli alıyorum. Bittikçe yeniliyorum. Her gün bir tane içiyorum. En son olarak C vitamini. Ben Medicago diye bir markanın lipozomal C vitaminini kullanıyorum. Her gün sabahları yine bir tane alıyorum. Önceden de normal C vitamini kullanıyordum aslında. Bu bir ürün tavsiyesi değil. Ben bunu beğendim ama elinizde başka C vitamini varsa onu da kullanabilirsiniz. Aslında buradaki kilit nokta günlük C vitamini almak. Bence yüzümüz biraz ruhumuzun aynası gibi. Eğer iyi hissetmiyorsak gerçekten cildimizin de iyi görünmesi pek mümkün olmuyor. Bu sebeple kötü hissettiğinde, mutsuz hissettiğinde biliyorum zor. Gerçekten bunu sağlamak zor ama kendini iyi hissetmek için bir şeyler yapmanı öneriyorum. Gülümsemek gerçekten cilt bakımındaki en önemli ürün. Ve eğer buraya kadar izlediysen umarım abone olmayı unutmazsın. Çünkü ben burada kendim gibi düşünen insanlarla böyle güzel güzel sohbet edip bu grubu büyütmeyi gerçekten yürekten istiyorum. Ve istersen bana da yorumda bırakabilirsin. Hadi bir tane. O zaman hafta yine burada. Bilmiyorum hangi günde. Yok öyle demeyeyim. Haftaya yine burada başka bir konuyla, bilmiyorum hangi konuyla ama mutlaka görüşmek üzere. Şimdilik sana hoşça kal.